Lezzet penceresinden merhaba. Hatay'ın enfes lezzeti mercimekle aş yapıyoruz. Hadi buyurun başlayalım. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeğimi pilav tencereme alıyorum. Üzerine 1 litre su ilave edeceğim. Bardağın dibinde kalan mercimekleri israf etmemek için öncelikle bardağa su koyuyorum. Orta ateşte kaynayana kadar bu şekilde ağzı kapaklı bir şekilde pişireceğim. Evet, şu anda mercimekler kaynıyor. Taşmayı önlemek için birazcık hava çıkışını sağlamak için açık bırakıyorum kapağı. Evet, görüyorsunuz mercimek boyasını da verdi iyice. Rengi kırmızıya döndü suyunun. Ama merak etmeyin, pilavda hiçbir şekilde kırmızı renk olmuyor. Yaklaşık 5 dakika geçti. Şöyle kapağı açıp baktığımda mercimeklerin dibe çöktüğünü görüyorum. Bu bize pişmeye yakın olduğunu gösteriyor. Mercimeklerimin tam pişmesini istemiyorum çünkü bulgurla da bir süre pişecek. Şöyle ben göstereyim size. Dağılma yok, çatlama yok ama yumuşak sayılır. Evet, şimdi bulguru ilave etmeden önce bir bardak su koyuyorum. Su oda sıcaklığında. Bunu da bir kaynatıyorum öncelikle. Bulguru kaynar suya atmamız lazım. Kaynamaya başlıyor şimdi yavaş yavaş. Zaten sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde kaynıyor. Evet, şu anda birkaç dakika geçti ve fokurduyor. Şimdi üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu şöyle karıştırıyorum. Her tarafına dağılması için. Ve bulgurumu ekliyorum. 2 su bardağı bulguru üzerine ilave ediyorum mercimeğin. Evet, diğer bardaktaki bulgurum da eklendi. Bulgurla mercimeği şöyle karıştırdıktan sonra pişmeye bırakıyorum. Evet, bu şekilde suyunu çekene kadar pişireceğim.
Pilavımız suyunu çekmek üzere. Şöyle kapağı açıp bir kontrol edeceğim dibini. Kaşıkla aralıklar açıyorum. Su varsa bir süre daha pişireceğim. Şimdi bir miktar su gördüğüm için bu suyun da çekmesini sağlayacağım. Kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Şimdi suyunu çekmiş görünüyor. Bir kontrol edeceğim tekrar. Şöyle aşağıya baktığımda altına kuru görünüyor. Hiçbir şekilde su kalmamış. Bulgurlarım da pişti zaten. Mercimeğim de çok güzel bir kıvamda. Ve bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Ocağı kapatarak. Şimdi sıra üzerine dökeceğimiz soğan kavurmasında. Öncelikle küçük bir soğanı küçük küçük doğruyorum. Yemeklik şekilde. Evet, soğanımız şu anda doğrandı. Yağını da ekleyip kavrulmaya alacağım. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. 2 parçadan oluşuyor ama dolu dolu bir yemek kaşığına denk geliyor. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum. Bu şekilde kavrulmaya bırakıyorum.
Arada bir şöyle soğanları alt üst yapıyorum. Yan taraftaki kızarıklıkları özellikle orta kısımlara alıyorum ki hepsi eşit derecede pişsin soğanların. İster istemez yan taraflar, kenar kısımlar daha çabuk kızarmaya başlıyor. Bu şekilde kontrollü biçimde hepsini eşit derecede kavurmaya çalışacağım. Sık sık karıştırmamız çok önemli soğan kavururken. Şu anda soğanlar olmuş görünüyor. Zaten siz de ekranda görüyorsunuz, hacmini epey kaybetmiş. Soğanlar çok güzel kavruldular. Tereyağının kokusuyla birleşince mis gibi kokular sardı etrafı. Evet, şimdi ocağı söndürdüm. Çok fazla da yanmasını istemiyorum. Pembeleşmesi yeterli. Pilavım da yarım saattir dinleniyor. Şimdi ikisini birleştireceğim. Çok güzel oldu, mis gibi oldu. Hem besleyici hem doyurucu, enfes bir lezzet. Alt üst ediyorum, yağ ile özdeşleşmesini sağlıyorum. Evet, mercimekli aşımız hazır. Diğer ismiyle mercimekli pilav da diyebiliriz. Muhteşem bir görüntü, harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.